Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Malumunuz kıymetli dostlar, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik başlatmış olduğu saldırılar sonrasında dün gece artık Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in beklediği haber gelmişti. Hamenei'nin ölümünden bahsetmekteydim. Bugün şöyle kısaca operasyonun detaylarına, neler yaşandı, Hamenei nasıl hayatını kaybetti, Hamenei ile birlikte hayatını kaybedenler kimler ve devamında Hamenei'nin yerine kim geçecek? İran'da şöyle genel atmosfer nasıl? Şöyle kısaca bir göz atmak isteyeceğim. Sosyal medyadaki bazı haberleri de yine sizlerle paylaşacağım. Şimdi diyoruz İran'ın dini lideri Hamenei hayatını kaybetti ama süreç nasıl başlamıştı? Aslında kıymetli dostlar, dün sabah saatlerinden itibaren İsrail basınında, bazı Amerikan medyasında Hamenei'nin hayatını kaybettiği yazılıp çizilmekteydi. Fakat yani açıkçası çoğu kişi bunu hani asparagas haber olabilir, daha gerilim yeni başladı, daha karşılıklı restleşmeler yeni başladı diye ciddiye almamıştı. Bu iddialar yavaş yavaş akşam vakitlerine doğru iyice ciddiyet kazandı. En azından Hamenei'nin öldüğünü söyleyen kaynakların inanırlığı, yani güvenilirlik derecesi yükselmişti ve en son gece saatlerinde Trump yani açık açık Hamenei'nin cesedinin fotoğrafı bile bana ulaştı. Hamenei bitti, dünya bir pislikten kurtuldu demişti. Zaten sabah saatlerine geldiğimizde bugün İran'ın resmi devlet haber ajansları da Hamenei'nin hayatını kaybettiğini belirtti. Hamenei'ye düzenlenen operasyonun ayrıntılarına gelecek olduğumuzda Hamenei'nin Tahran merkezindeki çalışma ofisi ve konutunda operasyon gerçekleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in koordineli füze ve hava saldırılarıyla operasyonun gerçekleştirildiği belirtiliyor. Uydu görüntüleri konutun zaten ağır hasar aldığını göstermekteydi. Kayıplar sadece Hamenei ile sınırlı değildi. Kızı, damadı, gelini, torununun da aynı saldırıda hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ayrıca Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur ve Güvenlik Danışmanı Ali Şemhani'nin de yine bu aynı saldırıda öldürüldüğü gelen bilgiler arasındaydı. Yaşanan bu gelişmelere şaşırdın mı Kaan diye soracak olursanız, ben yalana gerek yok. Yani daha önceki İranlı işte liderler, Kasım Süleymaniler, reisiler, onlar bunlar, ya ölümlerine bir şekilde şaşırmıştık ama yani ne bileyim, Hamenei'de bu kadar kolay bir şekilde İsrail Amerika'ya böyle yem olmamalıydı. Yani en azından benim şahsi görüşlerim bu şekilde. Çalışma ofisindeki atmosferden bahsedeyim sizlere. Kıymetli dostlar, Cenevre'de bileceğiniz üzere İranlı Amerikalılar görüşmeyi yaptılar. Yani son bir haftalık hava bu şekildeydi. Birazcık olumlu seyrediyormuş görüşmeler. Yani İran, Amerika, en azından ılımlı bir atmosfer hakimmiş. Bundan dolayı da İranlı yetkililerin, İranlı makamların zaten görüşmeler devam ediyor. Bir saldırıda çıkmaz. Şu an diyalog iyi. Bundan dolayı işte çalışma ofisinde Hamenei çalışmalarına devam etsin tarzında söylemleri vardı. Yani İran beklemediği bir anda böylesine bir saldırıyla karşılaştı. Saldırıdaki şimdi görüntülere baktık. Yaklaşık 25-30 tonluk bomba kullanılmış. Hamenei'nin çalışma ofisi Tahran'daki yerle yeksan edilmiş. Gerçekten her yer birbirine girmişti. Devamında Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e bir istihbarat verdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin de bu istihbarat sonrasında harekete geçtiği belirtilmekteydi. Tabi yaşanan bu saldırı sonrasında bazı soru işaretleri de beraberinde geldi. Hamenei öldü diyoruz ama Trump'a göre zaten Hamenei'nin yerine geçecek adam bile çoktan hazırmış. Yani iyi alternatiflerimiz var dedi ve ayrıca şunu belirteyim, dünden beridir gerek Trump gerekse de Netanyahu'nun ağzından iki şey düşmüyor. Ne? İran halkına diyor ki işte bir daha böyle bir fırsat elinize geçmez. Çıkın sokaklara, işte o rejime karşı, baskıcı rejime karşı protestolarınızı sürdürün ve kısacası yani darbe yapın diyor rejime, halka. Halkın genel atmosferine baktığımızda evet, şimdi halktan kutlama yapanlar vardı İran halkından, fakat sabah saatlerinde rejim destekçilerinin de sokağa döküldüğü görülmekteydi. Devamında Suriye'de de mesela ilginç bir şekilde aslında bu İran rejimi, katil İran rejiminden en çok çeken ülkelerden bir tanesi, topluluklardan bir tanesi mazlum Suriyelilerdir değil mi? Suriyeliler mesela dün gece saatlerinden beridir gerek İdlib'de gerek Şam'da rejimin dini lideri Hamenei'nin ölmesinden dolayı havai fişeklerle kutlama yapmaktalardı. Yani o adamların acısını da ben çok iyi derinden anladım. Hamenei hatta öldükten sonra şunu da dedim içimden. Ha dedim, şimdi dedim gidersin dedim, o ahını aldığın on binlerce yaşlı kadın, çocuk, hepsinin dedim hesabını bir güzel Rabbime verirsin dedim. Bir de günün sonunda şöyle de bir soru işareti var. Abi bu Hamenei öldü, ölmesine de bu Hamenei ölürken Trump kendisi diyordu ki Hamenei'nin ölüm fotoğrafı elimize ulaştı. Yani cesedine ulaşmışlar. Aklınıza gelmiştir.
Bu cesedin fotoğrafını dahi Trump'a gönderecek kadar, Amerikan-İsrail istihbaratına gönderecek kadar kim bunlar, değil mi? İşte kıymetli dostlar, burada özellikle sosyal medyada farklı iddialar var. Yani Hamane'nin dibinden bir tane hain çıktığı kesin. Onu belirteyim ama mesela şu görmüş olduğunuz şahısı zaten biliyorsunuz. Yani kedilerin 9 canı varsa İsmail Kani'nin 10 canı var. Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz kişi İran işte sözde Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani'ydi. Bu görüntüler Hamane ölmeden önce girmiş olduğu toplantı öncesinde çekilen görüntülerdi. İran bu videodaki herkesin öldüğünü resmen açıkladı. İzlemiş olduğunuz videodaki. Öte yandan ayrıca saldırılarda Hamane'nin kızı, damadı, torunu ve gelini de yaşamını yitirdi. Dikkat çeken durum ise fotoğraftaki İsmail Kani, Kudüs Gücü Komutanı kendisi. Lübnan'da Hizbullah saldırısından az önce kurtulması. 12 günlük savaşta komutanların hepsi öldürülürken İsmail Kani'nin kurtulması. Hamane'nin öldürüldüğü bu toplantıdan İsmail Kani yine her zamanki gibi erken ayrıldı diye sosyal medyada bu İsmail Kani'ye ayrı bir parantez açılmıştı. İşte sosyal medyada İsmail Kani demek ki İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük işbirlikçisi diye yazılıp çizildi. Ama şimdi İsrail basınına baktığımızda da İsmail Kani'ye hedef gösteriyorlardı. İsmail Kani ajan mıdır değil midir bilinmez ama yaşanan tek gerçek şu ki gidip de Hamane'nin cesedinin fotoğrafı ABD istihbaratına, İsrail'e, Trump'a ulaştıysa katili de yakında aramak bence en doğrusu olacaktır. Pek uzaklara gitmek mantıklı olmayacaktır. Benim en azından şahsi görüşlerim bu şekilde. Devamında kısaca bundan sonraki süreçte İran'ı kim yönetecek? Rejim düştü mü? Rejim devam ediyor mu? Bunlara dair de önemli gelişmeler var. Gün içerisinde yaşanmıştı. Kıymetli dostlar, İran Anayasası'nın 111. maddesi uyarınca ülke şu an geçici bir yönetim altında. Yeni lider seçilene kadar yetkiler bir konseye devredilmişti. Geçici konseyde üçlü yönetim bulunuyor. Ülkeyi şu anda şu üç isim yönetiyor. Mesut Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı, sağlık durumu iyiymiş. Zaten dün gece çocuğu açıklamıştı. Devamında Hüseyin Mohseni, yargının eski başkanıymış. Son olarak da Ali Reza Arafi, o da Anayasa Koruma Konseyi üyesiymiş. Hatta konsey başkanlığına Arafi'nin seçildiğine dair de haberler geçmekteydi. Bundan sonraki süreçte kalıcı lider nasıl mı seçilecek? 88 tane din adamından oluşan uzmanlar meclisi en kısa sürede toplanıp yeni lider seçecekmiş. Masadaki en güçlü isimler de Mujteba Hamaney, Hamaney'in oğlu. Ali Larijani, Hamaney'in ölmeden günler önce halife olarak işaret ettiği iddia edilen tecrübeli bir isimmiş. Son olarak da Hassan Komeyni, devrimin kurucusu Hümeyni'nin torunu. Yani en azından bu üç isim kalıcı lider olarak İran'da öne çıkmaktaymış. Bileceğiniz üzere İran'da şu an 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edilmişti. Maşet'teki İmam Rıza Türbesi'ne de siyah bayrak çekilmişti. Bu intikam anlamına gelmekteydi. İran'ın özellikle de hani 5-6 farklı Arap ülkesine gerçekleştirmiş olduğu balistik füze, gerekse de kamikaze, Şahit 136 drone saldırıları yine dün gece saatlerinden itibaren giderek hız kazanmıştı. Zaten şunu belirteyim, şu an hani bir algı vardır. Nedir? İşte Dubai'dir, Birleşik Arap Emirlikleri, o işte güvenliğin merkezi, lüks yaşam, lüks hayat, para mı var? Gel burada ye o parayı, hak ettiğin gibi bir hayatı gör, yaşa algısı vardı ya, işte dün gece saatlerinden beridir bu algı artık tamamıyla iptal. Yani öyle bir vaziyete geldi ki şu an sosyal medyada mesela dünyanın ilk böyle 7 yıldızlı otellerindeki Google Maps yorumlarında otel çok güzel ama hava savunma sistemi yok deniliyor. Güvenlik yok deniliyor. Artık süreçte dalga geçmeye başladı. Turistler, bileceğiniz üzere o coğrafyalardaki en büyük gelir kapısı petrolden sonra belki de turizmdir. O lüks, şatafatlı hayattır. Bundan sonraki süreçte güvenliği sağlayamadıktan sonra o bölgeye ne kadar turist çekecek Arap ülkeleri? Orası da ayrı bir soru işareti. Zaten İran'ın amacı şuydu. İran evet ABD üslerini vurdu. Yaklaşık 1,1 milyar dolarlık ABD erken ihbar radarı, 5000 kilometre öteden havada ne var ne yok İsrail'e, Amerika'ya haber veren radarı etkisiz hale getirdi İran. İran'ın aslında asıl amaçlarından bir tanesi evet ABD üslerini etkisiz hale getirmekti ama aynı zamanda da arkadaş ben eğer ki rahat değilsem sen de huzurlu olamazsın dedi Arap devletlerine. Özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik çok sert saldırıları vardı İran'ın, zaten bugün bile devam etmekte. Katar'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Katar'a yönelik de İran'ın yine ABD üslerine bazı saldırılar olmuştu ama Katar'daki Patriot sistemleri ciddi hani o saldırıları etkisiz hale getirmişti. Yani Katar'dan çok ciddi İran saldırı haberleri gelmemişti. Genellikle engellenmişti. Şunu belirteyim kıymetli dostlar, Arap coğrafyası şu vakte kadar Trump'a ne diye haraç verdi? Gittiler işte milyar dolarları sen bizim güvenliğimizi sağla diye verdi değil mi? İran
özellikle de zaten o Arap camiasını vuruyor. Niye biliyor musunuz? Sen gidiyorsun diyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne haraç veriyorsun. Bak gördün mü? Koruyamıyor seni diyor. Şu an ciddi Dubai'nin o yıkılan, o hani gösterişli, şatafatlı tatil hayatını tekrardan o imajını düzeltmesi belki de yıllar alacak. Bunların bir de 2030 programları, 2030 hayalleri vardı Arapların bileceğiniz üzere. Özellikle de bu yaşanan gelişmeler sonrasında Arap ülkeleri bir kez daha zaten anlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri işine geldiği gibi davranıyor diye. Kıymetli dostlar, bundan sonra yapılacak şey çok belli. Türk savunma sanayisi Arap pazarına full fokus, full dikkat. Yani bundan sonraki süreçte zaten adımlar atılmıştı. Suudi Arabistan'a işte tolga satışı falan, bunlar böyle sürpriz gelişmeler değildi. Bekleniyordu. Bundan sonraki süreçte Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Umman, Katar zaten bizle, Bahreynler, onlar bunlar şunlar hepsi ciddi Türk savunma sanayisi için sıraya girecektir. Yani bu yaşanan gelişmeler olursa hiç de şaşırmayın. Son olarak da bugün sosyal medyada yine bayağı bir konuşulan video vardı. Neydi o? İşte Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan bileceğiniz üzere Ahmet Hakan'ın bir programına katılmıştı. Geçtiğimiz yaklaşık 2-3 hafta kadar önceydi. Hatta şu Ahmet Hakan'ın nükleer füzemiz var mı diye sorduğu program var, işte o program. O programda Ahmet Hakan işte Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'a şöyle bir soru yöneltiyordu. O anları bir izleyelim. Rejimin yıkılmasını hedefliyorlar. Böyle bir hava saldırısıyla İran'da rejim yıkılır mı sizce? Hayır. Yıkılmaz. Sosyal medyada bu video dolaşıma sokulduktan sonra hemen alt kısımlara, yorumlara indiğimizde ikiye bölünmüştü millet. Ne diyordu işte? Bir kesim Hakan Fidan'ı ileri görüşsüz olarak, hani ileriyi tahmin edemeyen birisi olarak öngörürken, bir taraftan ise rejim düşmez diyor. Zaten rejim düşmedi. Rejim ne demek? Rejim yönetim biçimi demek. Yani İran'da her şey devam ediyor. Hamane'ye gitti, Veli gitti, Ali gelecek. Yani hiçbir şey değişmedi tarzında yorumlar mevcuttu. Bu konuda görüşlerinizi merak ediyorum. Bana soracak olursanız şahsi olarak hani Hakan Fidan'ın bu konudaki görüşlerine ilişkin yorumları nedir diye, kıymetli dostlar, hani rejim dediğimiz şey bir devletin uyguladığı yönetim biçimi. Yani tamam, Hamaney öldü. Hamaney öldü diye İran devletinin uyguladığı yönetim biçimi değişti mi? Değişecek gibi duruyor mu? Evet, hani sokaklarda bazen sevinç gösterileri var İranlı muhaliflerin, ama yani kusura bakmayın, rejim destekçilerinin yanında hiçler. İran'daki rejim değişecek bir şey değildir hava saldırılarıyla, onu belirteyim. Yani ben de bu konuda Hakan Fidan'a katılıyorum. İran'daki rejim yönetim biçimi hava saldırılarıyla Hamaney ölse bile değişmez. Ali gider, Veli gelir. Aynen dediğim gibi. Yorumlarda yine görüşlerinizi şahsi olarak bu konuya dair belirtebilirsiniz diyorum ve bugün haberlerimizin sonuna gelmiş olur. Şöyle kısaca mevzuları bir özetlemek istedim. Kendi şahsi görüşlerimi sizlerle paylaştım. Eğer ilk defa kanalımıza gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim kıymetli dostlar? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.